Bugün birçok insan var ki iyilik yapıyor. Merhametli, dürüst. Hakikaten çok güzel insanlar ama namaz kılmıyorlar. Şimdi Allah bunları namaz kılmıyor diye yakacak mı? Neden yaksın? Ya namaz borç değil ki. Namaz senin gönüllü yapman gereken, işten yapman gereken bir şeydir. Borcun ifası olarak namaz kıldığı için zaten namaz hiçbir işe yaramıyor. Çünkü insanlar genellikle borçlarını istemeye öderler. Hiç kimse borcunu isteyerek ödüyor mu? Şimdi sen namazı borç olarak gördüğün andan itibaren üzerine bir isteksizlik çöker. Ah yine geldi. Ah şunu kalkalım geçsin gitsin. Böyle tak tak, böyle tavuğun arpa yediği gibi secde yap. Kardeşim içinizden geliyorsa kılmayın. Korkmayın, bir şey olmaz. Bu ritüeldir. Yani bakın şuna benziyor. Şimdi Yahudiler dese ki ağlama duvarının önünde gelip, Kudüs'te ağlama duvarı var ya, onun önünde böyle Tevrat okumak çok güçlü bir ritüeldir Yahudilikte. Yani bunu yapmayanın insanın kamil olmayacağına falan inanırlar. Şimdi Yahudilik bütün insanlığa diyor ki, nihayetinde 5-6 milyon Yahudi var yani dünyada. 7 milyar insana diyor ki, benim yaptığım bu ritüeli yapmayan, eline Tevrat alıp gelip ağlama duvarının önünde ağlamayan adam değildir. Allah Allah, senin bir ritüelini yapmayan adam olmuyor öyle mi? Peki senin bu ritüelin insanlara ne faydası var? Duvarın önünde ağlıyorsun. Tamam sen yap, saygı gösteriyorum. Bir şey demiyorum da, bütün ritüeller saygındır. Çabut bağlamak, ateşin etrafında dönmek, dahil. Şeytan taşlamak, Kabe'nin etrafında dönmek, samah yapmak, rukiye etmek, secde etmek dahil. Bütün ritüeller saygındır. Çünkü ritüel din değildir. Dolayısıyla şimdi her birinin ritüelini birbirinin yapmasına bir mahsur yoktur. Yani ister git kilise ritüellerine katıl, ister ateşkede ritüeline katıl, ister cemevine git, erkana katıl, ister camiye, cumaya git, namaza katıl. Korkmayın, hiçbir şey olmaz. Gidin buralara. Sen dinden çıkmazsın. Bir Sünni cemevine gidip de oradaki erkana katıldığı zaman Sünnilikten falan çıkmış olmaz. Bir Alevi de camiye gelip cuma namazında namaza katıldığı zaman Alevilikten çıkmış olmaz. Kirlenmiş, pislenmiş falan olmazsınız. Hiçbir şey olmaz, hiç. Korkmayın. Birbirinizin ritüellerini yapmakta bir sakıncası yok kardeşim. Ben Sünni kültürden geliyorum. Hayatım camilerde Ramazan orucu tutmakla geçti. 2 yıldır Muharrem orucu tutuyorum ve 2 yıldır da cemevlerine gidiyorum. Geçmiştiğimiz 12 günde Muharrem'de 12 tane cemevine gittim, bizatihi katıldım. Ne oldu yani şimdi ben ne oldum yani? Bak oluyormuş demek ki. Canlı örneğe karşınızda duruyorum. Hiçbir şey olmuyor, çok da güzel oluyor. Bir sürü güzel insanla tanışıyoruz. Ne kadar güzel oluyor. Keşke yeryüzünün bütün tapınaklarına gidebilsem. Kızılderililerinki dahil, Mecusiler falan mesela çok merak ediyorum. Orada keşke gitsem. Şimdi bunu böyle yaptığınız zaman mesele halloluyor. Aksi halde mesela Başbakan Hacı Bektaş'a gidiyor ama bir cemevine gidip de oraya bağdaş kurup dedenin yanına oturamıyor. Oradaki erkanı iştirak edemez. Neden? Çünkü onu cümbüş olarak gören bir kültür var kafasında, zihninde. Onu batıl olarak görüyor. İbadet namazdır diyor, samah geçerli değildir diyor. Peygamberimiz namaz kılmıştır, samah yapmamıştır diye düşünüyor. Peki şu soruya cevap ver o zaman. Kur'an-ı Kerim'de neden salatın, şimdi salattan sordun, salatın vakti ve şekli yok. Vakti ve şekli yok. Şekil. Salat da nasıl yapacağız? Bütün şekiller fıkıh kitaplarında var. Açıyorsun Kitab-ı Salat, ne yapacağına, yani oturduğunda kaçıncı dakikada şöyle yapacağını, otururken böyle yapacağına kadar. Necasetten taharet, hadesten taharet, setre avret, kıble, vakit, niyet. Bir namazın dışındaki şartlar var, daha girmedik namazı yani. Böyle namaza giriyoruz yavaş yavaş. Ondan sonra bir de namazın içine kıyam, kıraat, rücu. Bütün fıkıh kitaplarının en büyük bölümleri namaz bölümleridir. 1400 yıldır ağızlarından köpükler saçıla bu ümmet namazı tartışmıştır. Ya sizin bu namazının insanlığa ne faydası var?
Açlara, yoksullara ne faydası var? 1400 yıldır tartışıyorsunuz. Kabe'nin içi, peygamberin mescidinin etrafı çolaklarla, sakatlarla dolu. Saraylarda prensler yaşıyor. Ne faydası var sizin bu namazınızın kendi yoksullarınıza, ezilenlerinize? Boşuna tartışıyorsunuz. Boşuna. Neden? Boşuna şunun için. Bu bir Emevi projesi. İnsanlar bunu tartışsın. Oh ne güzel. Sultanların saray hayatını tartışmasın. 1000 tane oda yapıp orada Ukrayna'dan, Macaristan'dan, Balkanlardan getirdiği sarışın yeşil gözlü cariyelerle her gün biriyle yatsın. Bunu kimse tartışmasın. Yaptığı katliamları, kendi kardeşini boğdurduğunu kimse tartışmasın. Ama fıkıh kitaplarında böyle bayıla bayıla namazı böyle mi duracağız, böyle mi duracağız, böyle mi duracağız, böyle mi yapacağız, böyle mi? Şöyle yaptığında böyle tam diyecek mi, diyemeyecek mi? Namazda Fatiha okurken böyle dalli mi diyeceğiz, böyle lalli mi diyeceğiz? Hala televizyonda da bunları konuşuyorlar ya. Bırakın bu namaz tartışmasını ya. Namaz dini direği değildir. Namazın şekli, vakti, kazası, cezası yoktur. Gönüllüdür, sana kalmıştır. İster yap, ister yapma. Salat, yardımlaşmak ve dayanışmak demektir. Bunun vakti de vardır, şekli de vardır. Zamanı da vardır. Yapmayana cezası da vardır. Gerçekten ben de sıkıldım artık bu tarz sorulardan. Burada bir cevap verin de herkes rahatlasın. Ya siz İslam'da, Kur'an'da namaz yoktur diye bir şey dediniz mi? Hala anlamayan bazı izleyicilerimiz var. İşte hoca namaz yoktur dedi de biz aklımız karıştı falan gibi şeyler geliyor. Her hafta geliyor zaten bunlar ama net bir cevap verelim. Siz namaz yoktur dediniz mi? Hayır demedim. Ben böyle bir cümlem yok. Kur'an'da namaz yoktur diye bir şey söylemedim. Ama şimdi bizim burada söylediğimiz sözler sosyal medyada, internette, YouTube'da falan bir sürü gönüllü tarafından böyle küçük küçük parçalara ayrılarak işte İslam'da namaz, İbrahim dönemi falan filan burada anlattığımız şeyleri yayınlıyorlar. Onu da birileri dinliyor veya kendi hocasına soruyor. Bak böyle söylemiş, sen ne diyorsun falan diye. O da çıkıyor herhangi bir vaaz esnasında söylüyor bunu. Mesela geçenlerde tam ben bir kitap okuyordum, çalışıyordum. Birisi baktım buradan sosyal medyadan CNN Türk'te Cübbeli Ahmet Hoca senden bahsediyor. Aç diye bir tane birkaç şeyler gelmeye başladı. Ha ne diyormuş bu falan diye. Ben de vaktim yoktu o aslında açmadım ama daha sonra onun şeyini gördüm. Videosunu gördüm. Şimdi benim namazı inkar ettiğimi, namaz yok diyormuşum. Yani namaz diye bir şey yok. Dua diye bir şey var. Dua et, kafana göre takıl, nasıl istiyorsan öyle yap. Vakti yok. Namazın kendisi de yok. Ruku ile ilgili ve secde ile ilgili rivayetleri aktarıyor. Ayetleri okuyor. Bak diyor burada ruku var, burada secde var. Yani benden böyle bir şey duydunuz mu siz? Ben ne diyorum? Namaz üzerindeki abartıyı ortadan kaldırmak ve Kur'an'daki hakiki yerine onu çekmek için bir takım sözler söylüyorum. Mesela namaz dinin direğidir. Peygamberimiz böyle bir söz söylememiştir. Uydurma bir rivayettir. Namaz ibadet değildir. Namaz nüsuktur. Namazın Kur'an'da cezası yoktur. Yapılmadığı takdirde kazası da yoktur. Vakti de muğlaktır. İmsak, öğle, ikindi diye takvim yaprağındaki gibi 17, 45, 20, 15 diye bir vakit yoktur. Sabaha doğru güneş yükselince bunlar hepsi muğlaktır, yorumlanması gerekir. Sonra şekli de yoktur. İftitah tekbiriyle başlar, Fatiha suresi okunur, sonra Zamm-ı sure okunur, rukuya gidilir, orada 3 defa şunu söylenir diye fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi öyle bir şekli de yoktur, dağınık şekildedir. Secde der, tesbih der, ruku der. Şimdi bunları söylemek
deminden beri 5-6 cümle söyledim namazla ilgili. Bana ait cümleleri tekrar ettim. Şimdi bunları söylemek, Kur'an'da namaz yoktur mu demektir. Yani burada bunu böyle anlayan var mı? Kur'an'da namaz vardır. Ama cezası yoktur, kazası yoktur, vakti muğlaktır, şekli de belirlenmemiştir. Ama vardır. Peki nasıl olacaktır? Niye yapılmamış bunlar? Ya bilindiği için sana bırakmış. Demek istiyor ki vaktini sen tayin et. Vaktini sen tayin et. Şeklini de sen tayin et. Salat diyor. Şimdi cemevlerinde yapılanlar niye salat olmuyor? İşte onlar da şeklini kendileri tayin ediyorlar. Orada ruku da var, secde de var. Saz çalıyorlar. Cümle günahlarımız için estağfurullah diyorlar. Dakikalarca. Allah Allah, Allah Allah diye cemevi inliyor saatlerce. Ya bu salat değilse nedir kardeşim? İşte bu da salattır. Allah'a böyle de gidilir. Bu da makbuldür. İsteyen de gitsin öyle yapsın. Niye illaki benim yaptığım şekilde, benim fıkıh kitabımda yaptığım şekilde olacaksın diyoruz. Kur'an'da salat vardır. Salat vardır ve salatın da yolları vardır. Geniş, muğlak bırakılmıştır. İçerisini insanlar doldursun diye. Yoksa biz salatın güneşle ilgili kullanıldığı yerlerde namaz anlamına geldiğini ben defalarca söyledim. Bakacaksın Kur'an'da tesbih kelimesi, zikir kelimesi, hamd kelimesi, bir de salat kelimesi. Özellikle bu dördü sabah, öğle, akşam, güneş batınca, güneş yükselince, gece bastırınca, güneşin iki ucunda, gündüzün iki ucunda filan gibi güneşin hareketlerine bağlı olarak kullanıldığı yerlerde bu dört kelime namaz anlamında kullanılmaktadır ve bunun sayısı da 10 civarındadır. Şu anda benim hazırlamış olduğum ve gözden geçirilmiş Yaşayan Kur'an mealinde de yaklaşık 8 veyahut da 10 yerde namaz kelimesi geçer.